Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran, kat kat tel tel ayrılan açma tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifi 2 ölçü olarak hazırladım. 1,5 paket instant maya, 5 yemek kaşığı toz şeker, 2,5 bardak ılık süt, 2,5 bardak ılık su ekliyorum. Malzeme miktarını azaltıp daha az yapabilirsiniz. Az ölçülü tarifimi de videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakıp yapabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdım. 4 adet yumurta ekledim. Sarılarını üzeri için ayırdım. 3 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bardak ölçüsü 100 milimlik bardak ölçüsüdür. Şöyle bir karıştırıyorum. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 3 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 13 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Bu tarz tarifler yaparken hamurunuzun özlü ve yumuşak kıvamda bir hamur olmasına dikkat edin. İlerleyen dakikalarda daha da ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Çok az sıvı yağ ayırmıştım. Onu bu aşamada ekleyip hamuru toparlayabilirsiniz. Hamuru güzelce yoğuruyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Yumuşacık, çok güzel bir hamur oldu. Ele yapışan kıvamda, şu an sıvı yağ sürdüğüm için elime yapışmıyor. Yumuşacık, özlü bir hamur yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar mayalandırıyorum. Hamurunuzun 2 katına çıkması yeterli olacaktır. Yaklaşık 1 saat 20 dakika kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldım. Bu işlemi mutlaka yapın. Sonradan maya tadı ve maya kokusu gelmesin. Hamuru toparlayıp masaya alıyorum. Açmaları istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben normal, çok da büyük olmayacak şekilde ayarlıyorum. Kermes için hazırladım. Dediğim gibi ben biraz küçük tuttum bezeleri, kermes için olduğu için çok kocaman kocaman yapmak istemedim. Göz kararı yaklaşık limon büyüklüğünde ayarlıyorum. Dediğim gibi daha büyük yapabilirsiniz. Elimi çok az sıvı yağına batırıyorum. O şekilde daha rahat oluyor hazırlaması. Çok da yağlamayın, o zaman da biraz zorlaşabiliyor. Bezeleri hazırladıktan sonra tepsiye alıyorum. Tepsiye aldıktan sonra bir 20 dakika kadar bu şekilde tepside mayalandırıyorum. Güzel bir şekilde şekillendirmek için. Tepsiyi yağladım.
Bezeleri de tek tek dilerseniz sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Elim zaten yağlı olduğu için ben ekstradan yağlamadım. Bezelerin üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 15-20 dakika kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Yaklaşık 15-20 dakika kadar bu şekilde dinlendirdim. Yumuşacık pamuk gibi oldular. Üzerlerine göz kararı olacak şekilde oda ısısında yumuşamış olan 1 çay kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağım biraz fazla yumuşamış. Masayı çok az yağladım. Yavaş yavaş açıyorum. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Açmaları bu şekilde sardıktan sonra tekrardan bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Rahat bir şekilde kendini salıp şekillenmesi için. Bu arada yangından dolayı hala tadilat devam ediyor. O yüzden ara ara matkap sesi gelebiliyor. Lütfen kusura bakmayın. Hamurları sardıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendirdim. İlk hazırlamış olduğumdan başlayarak açmalarımı şekillendiriyorum. Bu hamurdan dilerseniz pastane simidi de yapabilirsiniz. Yumurtasını biraz daha az kullanarak, hatta hiç yumurta kullanmadan yapabilirsiniz. Açmaları hazırlıyorum. Tepsiye yerleştiriyorum. 15 dakika kadar tekrardan bir tepsi mayası yapıyorum. Bu açma tarifi yumuşacık pamuk gibi oluyor. Bol bol yapıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Çocukların beslenmesinde, piknikte, pazar kahvaltısına koyabileceğiniz muhteşem bir tarif. Açmaları hazırladım. Tepsiye yerleştirdim. Elimle biraz büyütüyorum. 15 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine 1-2 damla kadar pekmez ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da süt ekledim. Daha sürülebilir bir kıvama gelmesi için. Yumurta sarısını sürüyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar açmalarımı pişiriyorum. Açmaları pişirdikten sonra doku testi yapmıyorum. Sadece dokundum. Parçalamak istemedim. Çocuklar için gidiyor. Sadece dokundum. Sizin için yumuşacık olmuş. Bu şekilde paketledim, gönderdim. Hem çocuklar yedi hem de küçük de olsa okula bir destek oldu. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.